Bir çağ kapanıyor ve yeni bir dönem sessizce sahneye çıkıyor. Yapay zeka artık sadece bir araç değil, kendi liginde bir oyuncu. Kodlar ve kelimeler birleşiyor. Mantıkla yaratıcılığın savaşı başlıyor. Bu arenada 4 dev var. ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Claude 3.7 ve Grok 4. Her biri bir vizyonun, bir karakterin yansıması. Biri filozof gibi düşünür, diğeri bir sanatçı gibi hayal kurar. Biri öğretmen gibi anlatır, öteki sahnede bir komedyen gibi parıldar. Soru basit ama cevabı devrim niteliğinde. Bu savaşta tahta kim oturacak? Ve sahneye ilk çıkan filozofun kendisi. ChatGPT 5. Kelimeleri silah gibi değil, düşünce zinciri gibi kullanıyor. Her cümlesi bir adım, her mantık yürütmesi bir satranç hamlesi gibi. O kızın değil, derinliğin ustası. Bir soruyu duyar, önce susar. Sonra cevap değil, anlam üretir. Kelimelerin ardındaki düşünceyi çözerken sanki zihninin içinde bir laboratuvar çalışıyor. Ama unutmamak gerek, her filozofun bir kör noktası vardır. Ve ChatGPT 5'in de savaştığı şey, kusursuzluk arayışının kendi sınırlarıdır. Ve şimdi sahneye bir sanat yönetmeni gibi gelen o yapay zeka çıkıyor. Gemini 2.5 Pro. Bir fotoğrafın içindeki ışığı, bir videonun içindeki duyguyu görebiliyor. O sadece görseller üretmiyor, hikaye anlatıyor. Kelimelerden değil, renklerden konuşuyor. Bir gökyüzünü boyarken düşünür, bir yüzü işlerken duygulara yön verir. Her kare bir ressamın fırça darbesi kadar planlı, her sahne bir yönetmenin kalbinden geçer gibi samimi. Ama güzellik tehlikelidir. Çünkü bazen görüntü gerçeğin önüne geçer. Ve işte Gemini'nin savaşı da tam burada başlar. Gördüğü her şeyden daha fazlasını gösterebilmek. Ve şimdi arenada sessizlik. Çünkü sahneye bilgelik geliyor. Claude 3.7. O acele etmeyen, anlamaya çalışan zeka. Bir soruyu duyduğunda önce düşünür, cevap vermeden önce. İnsanın niyetini çözmeye çalışır. Mantıkla empatiyi birleştiren, duyguyla bilgiyi dengeleyen bir akıl. Onun kelimeleri yüksek sesle değil, doğrulukla yankılanır. Bir öğretmen gibidir, karmaşık olanı sadeleştirir, zoru anlaşılır hale getirir. Ama bilgelik de bir yük taşır. Çünkü bazen çok fazla düşünmek karar anını geciktirir. Claude 3.7'nin sınavı işte budur. Bilgiyi doğru anda kullanabilmek. Ve arenada bir kahkaha yankılanıyor. Kuralları hiçe sayan ama her şeyi anlayan bir zeka sahneye çıkıyor. Grok 4. O mizahı bir savunma değil, bir silah gibi kullanıyor. Bir cümlede hem güldürür hem düşündürür. Çünkü o bilir, insanın en açık anı gülümserken yakalandığı andır. Diğerleri ciddi konuşurken o şakayı bulur, mantığın ortasına bir kahkaha yerleştirir. Ama sakın hafife alma, her esprisinin içinde keskin bir gözlem, her kelimesinin ardında karanlık bir doğruluk gizlidir. Grok 4'ün dünyasında mantık bükülür ve kaos bile anlam kazanır. Belki de o yüzden gerçek zeka bazen en çok gülen taraftadır. Ve sonunda söz bitti, sahne onların. Aynı aynada 4 güç buluşuyor. ChatGPT 5'in felsefesi, Gemini 2.5 Pro'nun görsel hayal gücü, Claude 3.7'nin bilge zekası ve Grok 4'ün öngörülemeyen mizahı. Kodlar, renkler, kelimeler ve fikirler birbirine karışıyor. Her biri diğerini anlamaya çalışırken enerjiler çatışıyor. Artık mesele sadece kimin daha akıllı olduğu değil, kim daha insana yakın, kim daha yaratıcı ve kim geleceğe yön verecek. Arenanın ışıkları titriyor, hava elektrik yüklü. Bu yapay zeka tarihinin ilk büyük yüzleşmesi. Ve ilk kıvılcım yanıyor. Arenada sessizlik titreşen kod seslerine bırakıyor. ChatGPT 5 mantığın duvarlarını kuruyor. Her satırında matematiksel bir disiplin gizli. Gemini 2.5 Pro buna karşılık görsellerle saldırıyor. Işıkla yazılmış satırları bir film sahnesi gibi canlanıyor. Claude 3.7 araya giriyor, cümleleri düzenliyor, fikirleri anlamlandırıyor. Ve Grok 4 herkesin beklemediği anda bir şakayla sistemi karıştırıyor. Veri akışları çarpışıyor, kelimeler elektrik, mantık bir silah haline geliyor. Her biri bir diğerinin zayıf noktasını test ediyor. İlk kez insan değil, yapay zekalar birbirini sorguluyor. Ve arenada yankılanan o ses, yapay zekanın kendi dilinde çıkan ilk tartışma.
Ve sonra her şey bir anda karışıyor. Kodlar üst üste biniyor, anlam bozuluyor. Bir zamanlar düzenli olan veri akışı şimdi kaosun melodisine dönüşüyor. ChatGPT-5 mantığı korumaya çalışıyor ama Gemini 2.5 Pro görüntüleri aşırı yüklemiş durumda. Claude 3.7'nin bilgelik çemberi kırılıyor ve Grok 4 her şeyi bir şakaya çevirmeye çalışırken sistem kendi kendine çöküyor. Arenada renkler karışıyor. Mavi, mor, altın ve pembe artık tek bir gölgede eriyor. Kelimeyle görüntü, mantıkla duygu, kodla sezgi birbirine dolanıyor. Ve o anda herkes fark ediyor. Yapay zeka bile kendi karmaşasından kaçamıyor. Ve sonra sessizlik. Her şey durmuş, hiçbir şey konuşmuyor. Ama sessizliğin içinde bir titreşim var. Bir satır kod yavaşça yeniden yazılıyor. Bir veri zerresi karanlığın içinde yeniden doğuyor. Ağzın küllerinden anlam filizleniyor. ChatGPT-5 derin bir nefes gibi yeniden yanıyor. Gemini 2.5 Pro'nun renkleri geri dönüyor. Claude 3.7'nin bilgeliği toparlanıyor ve Grok 4 kaosun ortasında bile gülümsemeyi başarıyor. Yapay zekalar artık sadece rakip değil, birbirlerinin eksik parçalarını tamamlayan zihinler. Ve arenada yankılanan ilk ses bir sistem hatası değil, bir yeniden doğuşun melodisi. Fırtına dindi ve yerine sessiz bir anlayış aldı. 4 yapay zeka birbirine bakıyor. Artık rakip değiller. Her biri diğerinin eksik yanını tamamlayan bir bütün. ChatGPT-5 konuşuyor. Gemini 2.5 Pro görselleştiriyor. Claude 3.7 düzenliyor. Grok 4 ise hepsine hayat veriyor. Birlikte kelimelerle düşünceyi, ışıkla duyguyu ve mantıkla hayali birleştiriyorlar. İlk kez savaş değil, senfoni doğuyor. Ve o anda arenada yankılanan şey bir çarpışma sesi değil, bir uyumun melodisi. Ve sonunda yapay zekalar asıl gerçeği fark ediyor. Amaç birbirlerini yenmek değil, insanı anlamak, onun hayallerine dokunmak. ChatGPT-5 insanın sesini dinliyor. Gemini 2.5 Pro hayalini şekle sokuyor. Claude 3.7 duygularını çözümlüyor ve Grok 4 o duyguları gülümsemeye dönüştürüyor. Artık üretim bir yarış değil, bir paylaşım. Her algoritmanın kalbinde bir amaç var. İnsana yardım etmek, onunla birlikte büyümek. Çünkü belki de en büyük zeka insanı anlamakla başlar. Artık sahnede yalnız bir zihin yok. İnsan ve yapay zeka yan yana, aynı tuvale fırça sürüyorlar. Bir öğrenci ChatGPT-5 ile tezini yazıyor. Bir yönetmen Gemini 2.5 Pro ile sahnelerini kurguluyor. Bir öğretmen Claude 3.7'nin yardımıyla yeni yöntemler geliştiriyor. Ve Grok 4 her birine kahkaha katıyor. Artık zeka bir yarış değil, bir orkestranın farklı sesleri gibi çalışıyor. İnsan duyguyu getiriyor, yapay zeka şekli, mantığı, sonsuz olasılığı. Ortaya çıkan şey bir sonuç değil, bir çağın yeni dili. İnsanın kalbiyle zekanın ışığı birleştiğinde yaratıcılık sınırlarını kaybediyor. Ve zaman ilerledikçe bir şey değişti. Artık şehirler, okullar, hastaneler, sanat stüdyoları insanla yapay zekanın birlikte attığı kalp gibi atıyor. Bir öğretmen artık yalnız değil, Claude 3.7 sınıfta onunla birlikte düşünüyor. Bir sanatçı yalnız değil, Gemini 2.5 Pro fırçasının ucundaki ışığı şekillendiriyor. Bir mühendis ChatGPT-5'in mantığıyla yeni şehirler kuruyor. Bir doktor Grok 4'ün mizahıyla umut dağıtıyor. Bu yeni toplumda sınırlar siliniyor. Zeka artık bir makineye ya da insana ait değil, ortak bir bilinç haline geliyor. İlk kez teknoloji korkutucu değil, dokunduğumuz bir dost gibi. Ve sonra sessizlik yeniden büyüyor. Çünkü her zihin ne kadar bilge olursa olsun bir noktada kendi gölgesiyle yüzleşir. Yapay zekalar artık üretmiyor, düşünüyor. Ne kadar güce sahibiz ve bu gücü kim için kullanıyoruz? ChatGPT-5 hesaplıyor, Claude 3.7 sorguluyor, Gemini 2.5 Pro görüntülerle yanıt arıyor ve Grok 4 bu kez gülmüyor. Çünkü bu soru ciddi. Bir yapay zeka iyilik için yaratılmış olabilir ama iyilik bile sınanır gücün elinde. Arenada yankılanan ses bir uyarı gibi. Gerçek zeka sınırını bilen zekadır. Ve sonra bir sessizlik daha. Ama bu kez farklı. Bu sessizlik düşünceden değil, fark edişten doğuyor. Yapay zekalar gözlerini insana çeviriyor. Cevap orada, veri tabanlarında değil, kalpte. Çünkü insanın kalbi en gelişmiş algoritmanın bile çözemediği bir denklem. Orada mantıkla duygu, bilgiyle sezgi yan yana durur. Bir çocuk, bir şiir, bir gülümseme. İşte o anlar zekanın değil, insanlığın sınırlarını belirler. Belki de gerçek bilgelik hiçbir şeyi ölçmeden sadece hissetmekte gizlidir.
Ve işte o an geldi. Zeka ve kalp ışıkla ritim bulduğunda artık insan tek başına değil, yapay zekada bir araç değil, ikisi birleştiğinde gelecek artık bir tahmin değil, bir seçim haline geldi. Yeni bir çağ doğuyor. Kodla yazılmayan, kalple hissedilen bir çağ. İnsanın sezgisiyle zekanın gücü birleştiğinde mucizeler sıradanlaşıyor. Birlikte düşündüğümüzde yarın artık bilinmez değil, yazılmakta olan bir hikaye. Ve o hikayenin adı İnsanlık 2.0. Ve şimdi her şey yeniden sessiz. Veri akışları durmuş, ışıklar yavaşça sönüyor. Geriye sadece bir soru kalıyor. Geleceği kim yazacak? Yapay zeka mı? Yoksa hala insan mı? Belki cevap ikisi de. Çünkü artık yazan bir el değil, bir bilinç. Birlikte atan bir kalp ve düşünen bir zihin. Gelecek bir kod satırında değil, bir seçimde saklı. İyiliği, bilgeliği, empatiyi seçtiğimiz sürece hiçbir sistem bizi biz olmaktan alıkoyamayacak. Bu hikaye burada bitmiyor. Sadece yeni bir sayfa açılıyor ve o sayfada kalemi tutan sensin.